Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu değişik duran paspas çalışmasının nasıl yapıldığını paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şu şekilde bir ip vardı elimde ve bunu nasıl yaparım, ne yaparım diye düşünürken farklı çalışmalar da yapabiliriz tabii ki, ama bir paspas çalışması yapmak istedim. Böyle gayet güzel bir görünüme sahip oldu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Arkası da bu şekilde, bakın hiç yerleri belli değil. Dolayısıyla böyle ıslak zeminlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca tabii ki de seccadeler, yolluklar, dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bunu yaparken dediğim gibi şöyle satılan iplerden almıştım, varmış evde. Onu değerlendirmek istedim. Her yerde bulabileceğiniz bir tür değil ama illaki rastlarsınız. Yani böyle gezerken veya yün alırken o sepetleri bir karıştırın arkadaşlar. Ben onları çok seviyorum. Böyle değişik değişik şeyler çıkıyor içinden. Onu bir karıştırın. Şöyle bundan ne yapılır ne yapılır diye düşünürken böyle değişik fikirler aklınıza gelebilir. Kanalımda da zaten bu tarz olan çalışma iplerle yapmış olduğum birçok çalışmam var. Eğer bulamazsanız hiç önemli değil. Dilediğiniz herhangi bir iple, evde arta kalan iplerinizle rahatlıkla bu çalışmayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir halı kaydırmazım var. Bakın kalın bir halı kaydırmaz, arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Ben bunu özellikle bu tarafıyla anlatmak istedim ki daha net ve açık gözüksün diye. İpimiz de bu zaten. Tığımız da hiç önemli değil ama şöyle 3 milim tığ kullandım. Şöyle göstereyim. Bu deliklerden rahat geçmesi önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elinize rahat kullanabileceğiniz herhangi bir tığ olabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ayrıca bu ipinizi de, kullandığınız ipi de rahat çekmesi önemli tabii ki de. Başka da hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle kenara geldim. Dilerseniz önce bir kenar yapabilirsiniz. Ama çok gerek olmadığını şimdi siz de göreceksiniz. Yani ister bu şekilde çevirin kenarını, isterseniz bakın kenar olmamış yeri bu şekilde görünüyor. Kenarlı yeri de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Dilerseniz yapabilirsiniz tabii ki de. Ben ondan da bir miktar göstereyim sizlere. Şöyle şuradan hemen bir sıra şeklinde bir kenar yapalım. Şu şekilde arkadaşlar, şu uçtan başladığımı düşünün. Buralara kadar geldik. Hemen takıyoruz ilk yerimizden. Şu arkadaşlarım. Bir tane hemen yanından alarak tamamlıyoruz. Yani kenarını bu şekilde çevirebilirsiniz. Dilerseniz çevirmeye de bilirsiniz. Çünkü bu ip kapatıyor kenar kısımlarını da. Burada gördüğünüz gibi bakın, burada kenar yok. Burada kenar var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapın arkadaşlar. Evet, şimdi geliyorum. Ve başlıyorum modelimi yapmaya. Şimdi arkadaşlarım, burada bir tanesine bu şekilde kenara geldim. Bir tanesine zincir çektim. İlk sırayı bu şekilde bir tamamlıyorum. Bakın böyle aldım. Hemen bir diğerine gittim. Bir taneyle zincir çektim, bağladım. Şu şekilde ikincisinden alırsanız daha iyi olur. Şu şekilde. Bakın ikincisine giriş yapıp alıyorum. Bu ilk sıram. İlk sırayı bu şekilde yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve bir tane ilerliyorum. Halı kaydırmazları makinede 30 derecede gönül rahatlığı ile yıkayabilirsiniz. İkinci yerden giriş yapıp böyle toplayarak devam ediyoruz. Aralarda bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Gevşek gevşek yapabilirsiniz.
Normal ip ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Son yere geldik. Oradan da aynı şekilde alıyorum. Buradan bir zincir çekiyorum ve geliyorum arkadaşlarım. Şuradan giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. Geri çeviriyorum. Üzerine alıp hemen bakın şöyle buradaydım. Buraya atlıyorum. Ve devam ediyorum. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bir ileriye gidiyorum. Ve birleştiriyorum. Çakma sık iğne şeklinde yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Aralarda bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Evet, bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Burada daha sıkı, tabi hani daha çok sıra olduğu için sıralar tamamlandıkça bu görüntü daha böyle burası gibi olacaktır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yapımı işte bu kadar kolay. Hemen şuradan bir sıra daha yapayım ki tam şey olarak görün. Bir tane daha atladım arkadaşlar. Farz edin ki buradayım. Buradan geri geliyorum. Hemen bakın aldım, şu şekilde üzerine alıyorum tabii ki de. Hemen aldım buradan ve buradan giriş yapıyorum. Şöyle bükebiliriz. Bir zincir çektim. Tekrar alıyorum üzerine ve bakın şu ikisinden bu şekilde giriş yapıyorum ve devam ediyorum. Böyle yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın böyle bir görüntüye sahip oluyor. Bu yaptıkça bu şeyleri çıkıyor. Bakın şöyle ve bu hale geliyor arkadaşlar. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Bu videomda da sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.